Büyümelerini istiyorsan kaslarını şaşırtman lazım. Ondan her 4 haftada bir hareketleri değiştiriyoruz. Ortalama bir personal trainer'dan kolaylıkla duyabileceğiniz sözler bunlar. İnsanlar rutinlerini sürekli değiştirip düzenli olarak bazı egzersizlerin yerine yenilerini koymazlarsa kas kütlelerini arttıramayacaklarını sanıyor. Peki bunun gerçekliği var mı? Yoksa tam tersine sürekli yaptığın hareketleri değiştirmek aslında gelişimini sekteye mi uğratıyor? Bu videoda biraz bu konudan bahsedeceğim. Kas gelişimi için temel faktör progressive overload yani aşamalı aşırı yüklemedir. Progressive overload basitçe spor salonu yolculuğun boyunca kaslarının yaptığı işi zamanla arttırmaktır. Çünkü kaslarını onlara yaptığın yüklemeyle uyarırsın. Hep aynı yüklemeye maruz kalan kas da buna alışacağı için haliyle büyümez. Progressive overload için de tekrar, set sayısı ya da kaldırdığın ağırlığı zamanla artırman gerekiyor. Yani evet, kaslarını alışık olmadığı bir iş yüküne maruz bırakarak şaşırtmalısın. Peki bir egzersizde hala ağırlık arttırabiliyorsan niye onu programından çıkarasın? Aslında ağırlık çalışmayı sadece kasları uyarmaktan ibaret görmemek lazım. Merkezi sinir sistemine de bir egzersizi en efektif şekilde yapmayı öğretmek de denklemin önemli bir kısmı. Ve öğrenmek tekrara dayalıdır. Rutinini değiştirip durduğunda da bir egzersizi mükemmel şekilde yapacak tecrübeye erişmen imkansız. Şimdi çoğunuzun aklına şu gelebilir. Yeni bir egzersize başladığımda kaldırdığım ağırlıklar çok daha hızlı artıyor. O zaman çok daha hızlı bir şekilde progressive overload gerçekleştiği için de çok daha hızlı gelişiyor olmam gerek. Keşke öyle olsa. Bu hızlı gelişim gösterdiğini düşündüğün dönemde aslında hareketi daha iyi yapmayı öğreniyorsun. Kasların değil, tekniğin güçleniyor. Ve birkaç hafta sonra ağırlıklar artık artmadığı için gelişimin durduğunu ve hareketi yeniden değiştirmen gerektiğini düşündüğün zaman da aslında o hareketten gerçekten verim almaya başladığın zaman oluyor. Çünkü o andan itibaren artık gerçekten kasın kapasitesini arttırmaya başlıyorsun. Ve bu da yavaş bir süreç olduğundan, çünkü kas ve kuvvet gelişimi yavaş ilerleyen bir süreçtir. Sen o egzersizden artık verim alamadığını düşünüyorsun. Yani bir pilotaya takıldığında ya da sana öyle geldiğinde, yani bir egzersizde ağırlıkları arttıramadığını hissettiğinde aklına gelecek ilk çözüm hareketi değiştirmek olmasın. Öncelikle doğru beslenip beslenmediğine, yani güçlenebilmek ve kas kütlesi inşa edebilmek için gerekli kalori ve makroları karşılayıp karşılayamadığına bak. Bir de yeterince dinlenemiyorsan da gelişim göstermen zor. Yeterince uyuyor musun? Kaslarına toparlanmaları için zaman tanıyor musun? Gerektiğinde deload yapıyor musun? Bunları da gözden geçir. Ve tabii ki mevcut rutinindeki egzersizleri doğru formda yapıp hedef kaslara gerçekten iş yaptırdığından da emin ol. Bunun dışında sürekli aynı tekrar aralıklarında çalışmak yerine bazı günler yüksek tekrarlara çıkıp bazı günler set başına daha az tekrar yaparken kaldırdığın ağırlığı yükseltmek de farklı tipteki kas tiplerini uyararak gelişimini destekleyecektir. Peki antrenman rutinimizde hiçbir zaman değişiklik yapmayacak mıyız? Öncelikle tabii ki sürekli aynı programı uygulamak zamanla sıkıcı hale gelebilir. Ama eğer hedefimiz gelişmekse yaptığımız değişikliklerin bir amacı olmalı. Mesela eğer bir kas grubun geride kalıyorsa onu desteklemek için ekstra bir egzersiz eklemek mantıklı olabilir. Ya da bir ana kaldırışta ilerlemeni engelleyen bir kas grubu için yardımcı egzersizler eklenebilir. Mesela deadlift'in sonunda kilitleme kısmında sıkıntın varsa rutinine hip thrust eklemek doğru bir karar olacaktır. Unutma, önemli olan amacına hizmet etmesi. Evet arkadaşlar, antrenman rutininizi planlarken bunu amacınıza uygun yapmanız çok önemli. Sadece sıkıldığın için sürekli rutininle oynaman yerinde saymana neden olabilir. Vücudunda beklediğin her türlü gelişimin zaman alacağını aklından çıkarma. Değişimin anlık olarak gözlenememesi gelişemediğin anlamına da gelmiyor. Unutma, kasların ne kadar iş yaptığını bilir, hangi hareketi yaptığını değil.
Yani kaslarını rutinini değiştirerek değil, onlara daha fazla iş yaptırarak şaşırt. Son olarak videoyu faydalı bulduysanız beğenir, paylaşır ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Ayrıca konuyla ilgili sorularınız varsa yoruma yazın lütfen. İyi antrenmanlar, tekrar görüşmek üzere.